Merhaba arkadaşlar, ben Fikret. Videoma hoş geldiniz. Şu anda size göstereceğim şey YouTube'un otomatik altyazı oluşturması ile alakalı. Öncelikle bir tane video oluşturdum. Sadece sesten oluşan. Hemen YouTube kanalımıza geliyoruz. Video oluştur, video yükle diyoruz. Normal video yükleme işlemi yapacağız. Hemen buradan videomuzu atalım. Yükleme işlemimiz tamamlandı. Herhangi bir resim seçebiliriz. Burada en önemli kısım videomuzun dili. Videomuzun dilini seçmemiz gerekiyor. Hangi dilde olduğunu seçiyoruz videomuzun. Şu anda altyazımız yok veya altyazı lisansımız yok, öyle diyeyim. Dilimizi seçtik. İleri diyoruz. Hayır. İleri diyoruz. Hiçbir şeyimiz yok. Şu anda liste dışı yapacağım bu ses kaydını. Açıklamada linkini bulabilirsiniz. Kaydet dedim. Şu anda videomuz paylaşıldı. Videomuza giriyoruz. Burada bunun aktif olması lazım. Genelde bir gün sonra aktif oluyor. Evet arkadaşlar, aradan bir gün geçti. Şu anda altyazı oluşturup oluşturmadığını kontrol edeceğiz. Hemen linke tıklıyoruz. Bakıyoruz, altyazı sekmesi artık gelmiş. Altyazıyı açıyoruz. Altyazıyı oluşturuyor. Altyazı oluşturması bitti. Şimdi buradan altyazımızı hemen kontrol edelim. Dilimiz İngilizce'de kalmış. Bu arada dilimiz bu şekildeyken, İngilizce'deyken gördüğünüz gibi altyazılar gelmedi. Hemen buraya geliyoruz. Bunu Türkçe yapıyoruz. Kaydediyoruz. Şimdi altyazıları tekrar giriyoruz. Gördüğünüz gibi altyazılarımız geldi. Şimdi bu altyazıyı indirmemiz lazım. Altyazılarımızı indirdik. Burayla tekrar işimiz bitti. Değişiklikleri silebiliriz. Şimdi dilimizi İngilizce yapacağız. Değişikliği kaydediyoruz. Tekrar altyazıya geliyoruz. Şu anda dilimiz yok. Dosya yükleyeceğim. Zamanlama olmadan neymiş? Transcript 2'ymiş. Bizimki. Seçtik. Altyazılarımız geldi. Zamanlamaları düzenle diyoruz. Altta gördüğünüz gibi birkaç saat sürebilir diyor. Evet arkadaşlar, fazla uzun sürmedi. Kısa video olduğu için hemen yaptı. Şimdi tekrar altyazıya giriyoruz. Bakın, zamanlamaları ayarlamış. Hemen kontrol ediyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben Fikret. Bu videoda size YouTube'dan altyazı nasıl oluşturulur ve bu altyazı otomatik zamanlamaları nasıl ayarlanır onu göstereceğim. Bitti diyoruz. Şu anda altyazıları senkronize etti. Fakat biz bunu
indirmemiz lazım altyazıyı. Altyazıyı tekrar indiriyoruz. Bakın farklı bir formatta indirdi bu sefer. Zamanlı formatta indirdi. Eskisi sadece yazı formatındaydı. Burayla işimiz kalmadı. Şimdi bunu Türkçe'ye nasıl senkronize edeceğiz? Buradan Türkçe dilimizi seçeceğiz. Kaydedeceğiz. Altyazılara geliyoruz. Bakın şu anda zamanlı değil. Metini temizleyelim. Altyazı dosyasını yükleyelim. Zaman ile bu sefer yüklüyoruz. Bakın en son indirdiğimiz Caption 2. Seçtik. Bakın zamanla beraber geldi. Türkçeleri geldi. Kaydediyoruz. Bitti diyoruz. Böylelikle tamamlanmış oluyor. Hemen kontrol edelim. Bakalım kaydoldu mu? Bakın kaydolmuş. İngilizce'de hemen hızlıca bir bakalım. Kaydedelim. Altyazılara girelim. Bakın burada Türkçe, bunları siliyoruz. Altyazıları temizle diyoruz. Bitti diyoruz. Çünkü İngilizcesini biz yazmadık. Şu anda artık dilimiz yani altyazımız oluşturuldu. Merhaba arkadaşlar, ben Fikret. Şimdi buradan linkten kontrol edebiliriz. Bakın altyazımız en son oluşturduğumuz gibi iki parça halinde. Temin tek tek oluşturuyordu altyazıyı. Şu anda iki parça halinde bir kere de geldi. Biz buradan ayarlardan bunu otomatik çevir diyelim. İngilizceyi seçelim mesela. Tekrar oynatalım. Bakın İngilizceyi bizim çevirdiğimiz şekilde transkrip ederek çevirdi. Burayı kapatabiliriz. İngilizceyi de bir kontrol edebiliriz. Acaba İngilizcesi geldi mi diye bir kontrol edebiliriz şu anda. Bakın İngilizcemiz yok. Yani manuel yazmadığımız için İngilizcemiz gelmedi. Böylelikle Türkçe altyazılarımızı eklemiş oluyoruz. Diğer dillerde de bulmasını kolaylaştırmış oluyoruz bu şekilde. Unutmayın.